Merhaba arkadaşlar. Laura Bass hayatını kaybetti. 49 yaşındaydı. Arkadaşlar bir süre önce ölüm haberi yapmamaya karar vermiştim. Yani en azından bu vücut geliştirmecilerin genç yaşta vefat eden vücut geliştirmecilerin haberlerini yapmamaya karar vermiştim. Ancak mevzu çok başka. Mesela daha yeni IFBB Pro Michael Sheridan vefat etti. 50 yaşındaydı. Onun haberini yapmadım. Fakat Laura Bass'ın durumu biraz daha farklı. Çünkü Laura Bass intihar ediyor. En azından intihar ettiği düşünülüyor. Uzun zaman zaten depresyondaymış ve depresyon sonrasında intihar ettiği düşünülüyor. Laura Bass 90'lı yıllarda öne çıkan bir vücut geliştirmeciydi. Pro kartını aldıktan sonra sadece 2 yarışa çıktı ve o 2 yarışta birinde 9. oldu, birinde 10. oldu. Çok başarılı olamadı. Fakat çok başarılı olamamasına rağmen çok popülerdi ve çok ünlüydü. Birçok derginin kapağında yer alıyordu. Birçok yerde posterleri vardı ve insanlar tarafından çok seviliyordu. Arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Şimdi esas değinmek istediğim konu kullanılan bir takım şeylerin, yani steroidlerin. Tamam, hep söylüyoruz karaciğerinize zararlı, böbreğinize zararlı, yani zararlı. Fakat bir de şöyle bir şey var. Bunlar hormon oldukları için kafayı çok etkiliyor. Düşünsenize mesela kadınlar adet olmadan evvel nasıl sinirli olurlar. Düşünsenize, çünkü neden? Hormonlar oynuyor. Aynı şekilde sonuçta siz dışarıdan bir hormon aldığınız zaman sizin yine hormonlarınız dalgalanıyor ve kafanız gidiyor geliyor. Vücut geliştirmeciler neden mesela hep derler, çok asabi, çok sinirli derler? İşte bu yüzden. Bir tane videom vardı, geçmiş spor hayatım ve kullandığım dopingler diye. Omuz sakatlığımla alakalı olaraktan bir deka kullanmıştım. Ve onu nasıl kullandığımı, ne yaptığımı, ne ettiğimi o videoda böyle ayrıntılı şekilde anlattım, başıma neler geldiğini. Onu şuraya koyuyorum. Merak edenler gerçekten izlerler. Sakatlık kürü denen bir şey var. Sakatlık kürü denen mevzu. Siz oturup böyle vücut geliştirmeyle alakalı kür değil, sakatlıkla alakalı bir tane iğne yapıyorsunuz. Ya ben onda bile YouTube'a video çekeceğim. Sizlere video çekeceğim o tarihte. Video çekmeye çalışırken daha doğrusu resmen kamerayla kavga ediyordum. Ya böyle kameranın karşısında duruyordum ve durup ne bakıyorsun oğlum falan diyordum. Ya böyle o ben değilim, içimden bir canavar çıktı benim. Ya o kadar böyle gergin vaziyetteydim. Ve düşünün, ben sadece bir tane iğne oldum. İnsanlar yıllarca sürekli olarak neler kullanıyorlar. Daha doğrusu kullanmak zorundalar ve vücut geliştirmeyle alakalı. Şimdi birileri çıkacak diyecek ki ama natural vücut geliştirme. Arkadaşlar, natural vücut geliştirme diye bir şey yok. Vücut geliştirme eşittir bu. Maalesef. Nasıl siz dükkandan aldığınız standart bir motosikletle motosiklet yarışlarına katılamıyorsanız, onun bir şekilde modifiye edip bir takım şeylerini değiştirmek zorundaysanız, vücut geliştirme de bu şekilde. Siz eğer yarışmacı olacağım diyorsanız bir takım şeyleri yapacaksınız. Yok. Bunun kuralı gibi bir şey artık. Yazılı olmayan kurallardan biri. Konuyla alakalı daha önce Ertuğ Evrekli ile de bir video çekmiştik. Ertuğ Evrekli bu konuya daha da hakim. Üstelik de öğretim görevlisi olduğu için üniversitede kendi branşına da çok yakın bir konu. Kendisinin branşı da zaten hücreler ve biyoloji. Ertuğ gerçekten çok güzel anlatmıştı. Ve esas söylemek istediğim şu. Bu kullanılan ilaçlar, bazıları, şimdi hangileri bilmiyorum, böyle hangileri ne yapar ne eder psikolojiye. Fakat bazılarının gerçekten intihara sürüklediğini ve depresyona soktuğunu biliyorum. Yani çok uzun süre bırakılmadan devam edilirse yani çok kötü şeyler olabilir. İlla karaciğerinize, oranıza, buranıza zarar verecek diye bir şey yok steroidlerin. Bir de olayın psikolojik tarafı var. Yani zaten sporcu olmak zor bir şeydir. Zaten yarışmacı olmak zor bir şeydir. Tüm branşlar için söylüyorum. Tüm branşlar için, tüm kategoriler için. Sporcu olmak zor çünkü sürekli olarak bir mücadele halindesiniz. Sürekli olarak birileriyle kıyaslanıyorsunuz. Sürekli olarak birileriyle yarışıyorsunuz. Dolayısıyla zaten büyük bir stres altındasınız. Bir de işin içinde doping olan branşlar, yani vücut geliştirme, diğer branşlarda bu kadar böyle aşikar bir şekilde kullanılmıyor. Kullanılıyorsa da bu kadar göze sokulmuyor. Bir de işin içine bu maddeler girdiği zaman gerçekten psikolojiyi çok fazla zorluyordur. Ve normalde yurt dışında mentorlar var. Türkiye'de de var mentorlar ama benim bildiğim 2 tane var. Yani size psikolojik destek verecek birisi de yok. Normalde olması gerekiyor. Ben kendi sporculuk hayatımda o kadar çok eksiğini hissettim ki bunun. Yani çok ihtiyacım vardı böyle bir şey. Çünkü çok gereksiz strese giriyordum. Kriz yönetimim gerçekten gelişmemişti ve en ufak böyle bir problemde çok büyük stres
strese girip çok büyük bunalımlara giriyordu. İşte bunu çözmesi gereken birileri olması lazım. Eğer şanslıysanız kafası çalışan abileriniz, hocalarınız, antrenörleriniz vardır. Ama eğer bu kadar şanslı değilseniz, ben bu konuda çok şanslıydım. Psikolojik destek almanız gerekiyor. Bu da uzmanlığı spor olan birinden almanız gerekiyor. Yani mentor oluyor ya da klinik spor psikoloğu. Daha önce ben Kerem Urcan'la, klinik spor psikoloğu Kerem Urcan'la bir video çekmiştim. Onu da tepeye koyuyorum. Üşenmezseniz izlersiniz, 1 saatlik bir video. Kerem orada her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Evet, konu yine dağıldı. Arkadaşlar, demek istediğim şu ki boşuna bas bas bağırmıyorum. Kullanmayın zararlı, kullanmayın zararlı. Yani tamam, bir müsabakaya çıkacaksanız lafım yok. Yani sonuçta vücut geliştirme müsabakasına çıkacaksanız, yarışmasına çıkacaksanız lafım yok. Yapacak bir şey yok. O sizin tercihiniz artık. Ama bazı şeyleri bilerek hareket edin. Bilmeden körü körüne hareket etmeyin. İyice araştırın. Gerekiyorsa bir bütçe ayırın. Psikolojik destek de alın. Yani sonuçta akşam yastığa yattığınızda huzurlu bir şekilde uyumak çok güzel bir şey. Veya sürekli olarak kafanızı kurcalayan bir şeyler. Veya sürekli o öyle miydi, bu böyle miydi? İşte o öyle mi düşünüyor acaba, bu böyle mi düşünüyor? Böyle çelişkili bir şekilde yaşamak yerine hakikaten 3 kuruş bir şeylerden kısıp bir şeylerden feragat edip o psikolojik tarafa aktarabilirsiniz o paraları. Ve de eğer böyle yarışma gibi falan böyle bir niyetiniz yoksa bu konulara gerçekten girmeyin. Neden girmemeniz gerektiğini de herhalde yavaş yavaş anlamışsınızdır. Ya gerçekten gerek yok ya, gerçekten gerek yok. Şöyle düşünün. Ya ben aptal mıyım? Etrafımda bu kadar imkan varken ben niye küre girmiyorum? Bir böyle düşünün. Özgür aptal mı? Neden dolayı küre girmiyor? Emin olun hepinizden çok daha iyisini bulurum. Bir şekilde çevremde mevcut. O çevrenin içerisindeyim. Ama bir düşünün. Neden acaba hiçbir şey kullanmıyorum ben? Kullanıp da sakin kalabilen herkese de gerçekten çok saygı duyuyorum. Çünkü dediğim gibi ben omuzumun sakatlığıyla alakalı son çare, artık duramıyordum ağrıdan. Tek bir tane deka denedim. O tek bir tane dekada bile anlatamam size. Yani o psikolojik dalgalanmayı, o sinir patlamasını anlatamam. O yüzden saygı duyuyorum. Evet arkadaşlar, daha başka anlatılacak çok fazla bir şey kalmadı. Laura Bas diye girdik konuya ama neler neler anlattık. Evet, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Abone değilseniz abone olun. Çünkü sık sık video atıyorum. O çan şeklindeki şeyi de açarsanız o bildirimlerin size gelmesini sağlıyor. O zaman görüşürüz.